Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çiçekli bot patik yapacağız. Ben patiğimde normal patikli iplerden kullandım. Krem, yeşil ve sarı. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Yapılışı da oldukça kolay, zevkli. Patiğimizin tabanı, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler bakın önde modellerimiz var bu şekilde. Buraya 2 model fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de 2 model eksik örebilir. Zaten örerken sizlere gerekli hatırlatmaları da yapacağım. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayımız aynı olacak. Ben patiğimin şu kenar bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şu şekilde 2 tane daha yedek şiş kullandım. Hemen patiğimizi bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. Krem ipim ile başlıyorum. 59 ilmek atacağım. 59 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 59 ilmek atalım gelelim. Evet 59 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu ucuna bir düğüm atacağım. Şimdi geri dönüyoruz. Patiğimizin bilek bölümünde bir ters bir düz lastik uygulaması yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra sırasıyla ilmeklerimi bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu demek oluyor ki arka yüzde bir sıra bir düz bir ters lastiğimizi ördük. Ön yüzde lastiğimizde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir düz ilmeğim düz ördüm. Tersimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. İlmekleri gördüğümüz gibi bu şekilde öreceğiz. Lastiğimizde ikinci sıra oluyor. Sıra sonuna kadar gideceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. 3 sıra olacak. Aynı işlemi devam ettireceğiz. Ön yüzde 4. Arkada öreceğiz 5. Bu şekilde hanımlar bu bilek bölümüne toplamda 15 sıra lastik öreceğiz. Şurada 15 sıra lastiğimiz var. Bu bölümde sizler dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz bu boğaz kısmını. Daha çok patik gibi dursun istiyorsanız da daha kısa yapabilirsiniz. Ben 15 sırayı uygun gördüm. Şimdi hep birlikte patiğimizin bilek bölümünü örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar 15 sıra lastiğimi ördüm. Geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu aşamada sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Bilek bölümündeki güllerimize başlayacağız. Güllerimiz 7 sıradan oluşuyor. Ön yüzde gülümüzde birinci sıradayız. Sarı ipimi de hazırladım yanıma. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5. 5 krem ördüm. Ardından sarı ipimi ekliyorum. Buraya ilk gülümü yapacağım. 2 ilmek sarı öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Hemen sarı ipimin ucunu kremime düğümlüyorum öncelikle. Şu da ikinci sarı ilmeğim. 2 sarı ördüm. İlk gülümü yaptım. Güllerimizin aralarında 6 ilmek krem var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci gülümü yapacağım. 2 ilmek sarı örüyorum. 6 ilmek krem.
4, 5, 6. 2 ilmek sarı örüyorum. 6 ilmek krem. 3, 4, 5, 6. 2 ilmek sarı örüyorum. Araya 6 ilmek krem. 5 ve 6. Tekrardan 2 ilmek sarı. 6 krem. 5 ve 6. Yeniden 2 ilmek sarı. 6 ilmek krem. 3, 4, 5, 6. 2 ilmek sarı örüyorum. Ve kalan 4 ilmeğim krem. Ön yüzde modelimizin ilk sırasını bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi arka yüzde modelimizde ikinci sıradayım. Bu sıramızda ters örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Şöyle sarı ipimi çaprazlamasına kremin altına geçirerek alıyorum. Bu defa 4 ilmek sarı örüyorum. 2, 3 ve 4. Bu defa güllerimizin aralarına 4'er tane krem öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bu sıramızda 4 krem, 4 sarı olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. 4 tane sarımı örüyorum. Yanına 4 tane krem. 3 ve 4. kremim. 4 ilmek sarı. Yanına şöyle kremimi alıyorum. 4 tane krem. 4 sarı 4 krem olacak şekilde arka yüzde gülümüzün ikinci sırasını yapıyoruz. Şu 3, 4. sarı ilmeğim. Araya 4 tane krem öreceğim. Tekrardan sarı ipimi aldım. 4 ilmek sarı. 1, 2, 3, 4. Kremimi aldım. 4 krem. Önde düz, arkada ters örüyoruz hanımlar, gördüğünüz gibi. 4 ilmek sarımı örüyorum tekrar. Yine arada 4 tane krem. Dört tane sarı. Ve son 4 ilmeğim krem. Arka yüzde modelimizin hanımlar ikinci sırasını tamamladık. Şimdi ön yüzde modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda şöyle hemen yeşil ipimi de hazırlıyorum. Yeşili de ekleyeceğiz. Modelimizin bu sırasında hanımlar kenar ilmeğimi aldım. 2. 3. ve 4. krem ile ördüm. Ardından buraya 1 ilmek sarı örüyorum. Tam ortaya buraya 2 tane yeşil öreceğim. 2 ilmek yeşil. Şöyle 2 ilmek yeşilimi öreceğim. Şu 1. yeşil ilmeğim. Şu da 2. Şu yeşil ilmeğimin ucunda hanımlar şurada düğümleyin, patiğimiz sökülmesin. Bu şekilde düğümümü attım. 1 sarı ördüm. 2 yeşil, tekrar 1 ilmek sarı. İlk gülümüzü yaptık. Güllerin arasına yine 4'er ilmek krem örüyoruz. 2, 3, 4. İkinci gülümü yapacağım. 1 sarı, 2 ilmek yeşil ve 1 ilmek sarı. İkinci gülümüzü de yaptım. Arada yine 4 tane kremim var. Üçüncü gülümü yapıyorum. 1 sarı, ortada 2 yeşil, tekrar 1 tane sarı. Ortaya 4 tane krem örüyorum. Güllerimizin arasında 4'er tane kremimiz var. Bir diğer gülümü yapacağım. 4. gülümü. 1 sarı, 2 yeşil, 1 sarı. Yine arada 4 tane kremim var. Bu şekilde. 5. gülümü yapıyorum. 1 sarı, 2 yeşil ve tekrardan 1 ilmek sarı. Yine gülümün arasında 4 tane kremim var. Diğer gülümü yapıyorum. 1 sarı, 2 yeşil, 1 sarı. Arada yine 4 tane kremim var. Tekrardan 1 sarı, 2 yeşil, 1 sarı.
Ve kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ön yüzde modelimizin 3. sırasını tamamladık hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Modelimizde 4. sıramız. Bu 4. sıramızda da yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğimi aldım. 2. 3. Bakın 4. bu sarıyı da krem ile ördüm. Artık sarı ipimi kullanmayacağım. Burada sarı ipimi keseceğim. Şöyle sarıyı bırakacağız artık. Krem ve yeşil ile devam edeceğiz. Hemen sarı ipimin ucunu da düğümlüyorum. 4 tane krem ördüm. Sonra şöyle yeşilimi alıyorum. Buraya 2 ilmek yeşil öreceğim. Şöyle bakın kremin altından çaprazlamasına alıyorum. 2 tane yeşilimi buraya ördüm. Yanına 2 tane krem öreceğim. 1, 2 ve 1 tane yeşil tekrar. Bu ilk gülümüzün yaprağıydı. Şimdi yaprak aralarına 3'er tane krem örüyorum. 1, 2, 3. İkinci gülümün yaprağını yapacağım. Yine ilkinde olduğu gibi. 2 yeşil, 2 krem, 1 yeşil. Bakın ikinci gülümüzün yaprağını da yaptık. Yine yaprak arasında 3 tane kremim var. 1, 2, 3. Üçüncü gülümün yaprağına geldim. 2 yeşil, 2 krem, 1 yeşil. Üçüncü yaprağımızı da yaptık. Yine araya 3 tane krem örüyorum. Dördüncü yaprağımı yapıyorum. 2 yeşil, 2 krem, 1 yeşil. Yine araya 3 tane kremimi ördüm. Diğer yaprağımı yapacağım. Devam ediyorum. 2 yeşil, 2 krem, 1 yeşil. Yine arada 3 tane kremim var. Devam ediyorum. 2 yeşil, 2 krem, 1 yeşil. Yine yaprak arası için 3 tane krem örüyorum. Son çiçeğime geldim, yaprağıma. 2 yeşil, 2 krem, 1 yeşil. Ve kalan 2 ilmeğimi şöyle krem ile örüyorum. Arka yüzde hanımlar yaprağımızın 4. sırasını da yaptık. Ön yüzde hanımlar yaprakta 5. sıramız. Şu şekilde görüntümüz bu. Bu 5. sıramızda hanımlar kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve bu yeşili de yine krem ile örüyorum. 3 tane krem ördüm. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Buraya yapacağım işlem şu. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Bakın ilk yaprağımı yaptım. Şimdi yaprak aralarında 5'er tane kremimiz var. 5 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yaprak arasına yine 5 tane krem örüyorum. 4 ve 5. Bakın görüntümüz şu. Devam ediyorum. Diğer yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yaprak arasına 5 tane krem örüyorum. Diğer çiçeğimin yaprağındayım. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Doğru mu gittik? Bakıyorum. Evet. Yine yaprak arasına 5 tane krem örüyorum. Devam ediyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yaprak arasında hanımlar 5 tane kremim var. Bir diğer yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. 5 kremimi örüyorum. Diğer yaprağıma geldim. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Ve kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Yaprağımızda hanımlar böylece 5. sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum. Arka yüzde yaprakta 6. sıramız hanımlar. 6. sıramızda kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar şöyle bakın kremin altından çaprazlamasına yeşilimi elime aldım. Buraya 3 yeşil, 1, 2, 3, 1 krem, 1 yeşil. İlk yaprağımızı yaptım. Yaprak aralarına
1, 2, 3 krem örüyoruz. Şimdi diğer yaprağımı yapacağım. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Tekrar yaprak arası için 3 tane kremimi ters örüyorum. Şu 2, şu da 3. Diğer çiçeğimin yaprağını yapacağım. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Tekrar yaprak arasına 3 tane krem. Diğer yaprağımı yapıyorum. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yine yaprak arasına 3 tane yeşil örüyorum. Pardon, 3 tane krem örüyorum. Bir diğer yaprağıma geldim. Devam ediyorum. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yine yaprak arası için 3 tane kremim var. Bir diğer yaprağıma geldim. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Yine yaprak arasına 3 tane kremimi ters örüyorum. Şimdi sonuncu yaprağımızı yapıyoruz. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Ve kalan 4 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Yaprağımızda 6. sıramızı tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, yaprağımızda ön yüzde 7. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar şöyle çaprazlamasına bakın, yeşilimi aldım. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Bakın, ilk yaprağımızı yaptık. Yine yaprak aralarında 3'er tane krem var. İkinci yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Tekrar yaprak arasında 3 tane krem var. Devam ediyorum. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Yine yaprak arasına 3 tane krem. 1, 2, 3. Diğer yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Yaprak arasına 3 kremimi ördüm. Bir diğer yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Yaprak arasına 3 tane krem. Bir diğer yaprağı yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Yaprak arası için 3 tane kremimi örüyorum. Tekrardan 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Ve kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 7 sıradan oluşan yaprağımızı hanımlar, çiçeğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın, şeklimiz bu. Şöyle göstereyim. Ayağı giyince şöyle düz görünüyor. Şimdi arka yüzdeyiz. Artık çiçeğimiz, yaprağımız bitti. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Artık yeşil ipimle de işim kalmadığı için yeşilimi de keseceğim. Ucunu düğümlüyorum. Patiğim sökülmesin diye. Hanımlar, ilmeklerimizin tamamını bu şekilde sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ters ördüm hanımlar. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bu defa yine krem ipimiz ile hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örelim. Ardından geri dönelim. Arka yüzde de ilmeklerin tamamını ters örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm ve geldim. Şimdi patiğimizin yan bölümleriyle üst bölümü için ilmekleri ayıracağız. Patiğimizin şu yanlarına 20'şer ilmek ayıracağız. Orta bölümleri de üst kısmını 19 ilmek olarak yapacağız. Yedek şiş kullanacağız dediğim yer burasıydı. Şimdi burada kenar ilmeğim ile birlikte toplam 20 ilmeğimi düz öreceğim. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi bu 20 ilmek burada bekleyecek hanımlar. Biz ortaya 19 ilmeğe model kurulumu yapacağız. Şimdi bu modelimiz şöyle 3 ilmekten oluşuyor. Öncelikle kenardaki şu kenar ilmeği olarak farz ediyorum. Bunu düz ördüm. Şimdi buraya bir ilmek ters örüyorum.
3 ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters ördüm. Bakın kaç ilmek, bakalım kaç ilmeğimiz olmuş burada? 4, 8, 12, 16, 17, 18. Bir ters ördüm. Hemen şuraya da bir ilmek kenar ilmeği gibi örüyorum. İlk başa da örmüştük. 19 ilmek oldu. Şu kenarda da bakın 5, 10, 15, 20 ilmek kaldı. Bu yanlardaki 20'şer ilmek bekliyor. Biz ortadaki 19 ilmeğe modelimizi yapıyoruz. Şimdi ön yüzde hanımlar biraz önce ilk sırada modelimizin birinci sırasını ördük. Şimdi arka yüzde modelde ikinci sıradayız. Bu ikinci sırada hanımlar şu kenar ilmeğini aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir düzümü düz ördüm. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 3 ters. Bir düz. 3 ters. Bir ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Ön yüzde modelde 3. sıradayız hanımlar. Modelimizi şekillendireceğiz. Kahve çekirdeği modeli. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi ilk modelimi kuracağım. 3 ilmeğim var. 3. ilmeğimi aldım. İlk 2 ilmeğin üstünden atlatıp önde bırakıyorum. Burada 2 ilmek kaldı. İlkini ördüm. İpimi şişime doluyorum. İkinci ilmeği de örüyorum. Böylece tekrar 3 ilmeğimiz oluyor. Model aralarındaki bir tersimizi model bitene kadar ön yüzde ters örüyoruz. İkinci modelimi yapacağım. 3 düz ilmeğim var. Üçüncüyü ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp burada bıraktım. Bir ilmek düz örüyorum. Artırdım. İkinci ilmeği de düz ördüm. Tekrar 3 ilmek oldu. Bir tersimi ördüm. Tekrar bir diğer modelimi yapacağım. Üçüncü ilmeği ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp burada bıraktım. Bu ilk ilmeğimi düz örüyorum. Artırdım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Araya bir tersimi örüyorum yine. Tekrar 3 düz ilmeğim var. Üçüncü ilmeği ilkinin üstünden atlattım. İlkini ördüm, artırdım. İkinciyi de ördüm. Buradaki bir tersimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüp 3. sıramızı tamamladık. Geri döndüm. Arka yüzde modelde 4. sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Gördüğüm gibi öreceğim ilmekleri. Bir düzümü düz örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, 3 ilmek ters. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters. Bir ilmek düz, 3 ters. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp modelimi tamamlıyorum. Modelimiz 4 sırada bir tekrar edecek. İlk modelimiz bu şekildeydi hanımlar. Şimdi biz aynı şekilde bu defa ikinci modelimizi yapacağız. İkinci modelin birinci sırası. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekil yapıyoruz. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, 3 düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelin birinci sırasını yaptık. Arka yüzde modelde ikinci sıram. Kenar ilmeğimi alıyorum. Gördüğüm gibi öreceğim ilmekleri. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ilmek ters. Bir düz, kenar ilmeğimi ters ördüm. Ön yüzde modelde 3. sıra. Bu sıramızda da hanımlar kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Bakın 3. ilmeğimi alıyorum. İlk 2 ilmeğin üstünden atlattım. İlk ilmeğimi örüyorum, artırıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Arada bir tersim var. İkinci modelimi yapıyorum. 3. ilmeği ilkinin üstünden atlatıp önde bıraktım. İlk ilmeğimi düz ördüm, artırdım. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. Arada bir ilmek tersimi ters ördüm. Tekrardan diğer modelimi yapıyorum. 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üstünden atlattım. Bir düz ördüm, artırdım. İkinciyi de düz ördüm. Yanında bir tersim var. Sonuncu modelimi de yine diğerleriyle aynı şekilde yapıyorum. Şu 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üstünden atlattım.
İlkini ördüm, artırdım, ikinciyi de örüyorum. Bir tersim var. Sonuncuyu düz ördüm. Modelin 3. sırasını yaptık. Arka yüzde 4. ve sonuncu sıra. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, 3 ters. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ilmek ters. Bir düz, 3 ters. Bir düz, kenar ilmeğim ters. Evet hanımlar, 4 sıradan oluşan ikinci modeli bitirdik. Şimdi aynı şekilde 4 sıradan oluşan modeli tekrarlayacağız. Üçüncü modeli bu şekilde yapacağız. Her 4 sırada bir modeli aynı şekil tekrar ediyoruz. Hanımlar, ben bu patiğimin ön bölümüne buraya toplamda 10 tane model yaptım. 4 sıradan oluşan modeli 10 kez tekrarladım. Büyük yapmak isteyenler buraya 40-41 numara, buraya 12 model yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de 8 model olarak örebilir. Patiğin boyutu burada büyüyor ya da küçülüyor. Şimdi hep birlikte kaç numara yapacaksak o sayılarda patiğimizin ön bölümüne modelimizi yapalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu ön bölümüne toplamda 10 tane kahve çekirdeği modelimi yaptım ve geldim. Şimdi yapacağım işlem şu. Burun kesimine başlamadan önce ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra öreceğim. Ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar bakın, ilmeklerin tamamını düz örüyorum. Aralardaki ters ilmekler hepsini düz örüyorum hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters ördükten sonra kesimlerimize başlayacağız. Bakın, ilmeklerin tamamını ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet, sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde kesimler başlıyor. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte böyle keserek ördüm. Sola doğru kesim yaptım. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın, son 4 ilmek kaldı. Burada da hanımlar sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Böylece ilk kesimlerimizi yaptık. Şişimizde 17 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Kesme işlemini sadece ön yüzde yapacağız. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi tekrar sola doğru kestim. Yine son 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Burada da sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin önüne bırakıp ikisini kestim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 15 ilmeğimiz kaldı. Geri döndüm. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters örüyorum yine. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde son kez kesimlerimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen ikinci ilmeğimi ördükten sonra yine öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın, son 4 kaldı. Yine burada sağa doğru kesimimi yaptım ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 13 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzde bu 13 ilmeğimi ters öreceğim. Başka kesim yapmayacağız hanımlar. 13 ilmek kalana kadar kesimimizi gerçekleştirdik. Evet, sonuncuyu da ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Artık ipimi burada bir düğüm atacak kadar bırakıp şöyle kesiyorum. Patiğimizin şu kenar bölümlerinden ilmekler çıkartacağız. Buradan hanımlar yine aynı şuradaki şişime devam ettirerek ilmeklerimi çıkaracağım. Hemen ipimi şu kenardan başlıyorum. Bu ilk kenara örerken ilk kenardaki 20 ilmeğimizi örerek gelmiştik.
Devamında bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek buralardan ilmekler çıkartıyorum. Şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek şu ikinci ilmeğim, hemen ipimin ucunu düğümleyeceğim. Sökülmesin kenar. Şöyle iki tane sıkı bir düğüm attım. Devam ediyorum. Bakın şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bakın beşinci ilmek. 6, 7, 8. Bu şekilde burun kısmına kadar ilmekler çıkartacağız. Ben bu model sayısına göre burun kısmına kadar 24 ilmek çıkarttım. Siz şuraya benden fazla model yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden birkaç ilmek fazla olacaktır. Buraya benden eksik model yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden birkaç ilmek eksik olacaktır. Ben bu kısımdan buraya toplamda 24 ilmek çıkarttım. Şimdi burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Evet, 24 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi burun kısmına geldim. Buradaki 13 ilmeğimi de öreceğim. Artık haroşa örgü tamamen düz örüyoruz hanımlar ilmeklerimizi. Hemen ipimizin ucunu da şurada düğümleyeyim ki yine sökülme olmasın. Patiğimiz sağlam olsun. Buradaki 13 ilmeğimi düz yani haroşa örüyorum. Evet. Şimdi patiğimizin diğer kenarına geçtik. Buradan da ilmekler çıkaracağız. Ben şu kenardan 24 ilmek çıkartmıştım. Buradan da aynı sayıda ilmeklerimi çıkartacağım yine. Sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimi aynı şekil çıkartıyorum. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6. Bu uca kadar 24 çıkaracağım. Siz de bu kenara kaç ilmek çıkarttıysanız bu kenara da aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 24 ilmek de buradan çıkarttım. Şimdi şişimde 20 ilmeğim var kenarda. Bu kalan 20 ilmeğimi de yine öreceğim. Düz yani haroşa. 20 ilmek burada var. 24 ilmek de kenardan çıkarttık. Şişimizde 44 ilmek oldu kenarlarda. Burun kısmında da 13 ilmeğim var. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Haroşa yani düz öreceğiz yine ilmeklerimizin hepsini. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bakın hanımlar, ön yüze şöyle göstereyim, bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde önce ilk şişimizi, sonra burundaki ilmekleri, sonra şu diğer şişteki ilmekleri, şu diğer uca gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın kenar bölümünde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi burada haroşalara devam edeceğiz. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bu şekilde ta ki diğer uca gelene kadar. Yani şu şekilde. Böyle dolanacağız. Şu uca gelene kadar düz öreceğiz. Sonra geri döneceğiz. Arka yüzde tekrar düz öreceğiz. 2 diş haroş olacak burada. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş. Bu şekilde bu yan bölümdeki haroşalarımızı tamamlayacağız. Ben patiğimin bu kenar bölümüne toplamda 6 diş, 6 sıra haroşa ördüm. Büyük yapmak isteyenler buraya 7 sıra haroşa örebilir. Yani benden bir diş haroşa fazla örebilir. Küçük yapanlar da buraya 6 değil de 5 diş haroşa örebilir. Yani bir diş haroşa eksik. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu kenar haroşalarını da örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu kenar bölümüne toplamda 6 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak taban kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu kenardayım. Bu ilk kenardaki ilmeklerimi yine normal haroşa yani düz öreceğim. Bu şekilde. Burun kısma kadar olan şu ilk şişteki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, burun kısmına kadar geldim. Şimdi burada 13 ilmek var. 13 ilmek ile taban kesimimizi yapacağız. Şişimizde 13 ilmek var. 12 ilmeği öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. İlmeklerimi örüyorum. 12 ilmeğimi. Burada 13 ilmek var. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 12 ilmeğimi öreceğim. 13. ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın. Şu 13. yani sonuncu ilmeğe geldim. Bunu örerken yan şişten de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Aynı işlemi yapacağım yine. 12 ilmeğimi öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım.
Bakın 13. ilmeğe geldim. Burada kenardan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndüm. Yine hanımlar ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı işlemi yapacağım. 12 ilmek öreceğim. Bu şekilde. 13. ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 12 ilmeğimi örüyorum. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 13 ilmekle bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde kenarlarda 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm geldim. Şimdi kesimlere devam edeceğiz. İlmek sayıları azalacak. Bu aşamada yine ipimiz karşıda. Bu taban bölümde şu son 5 ilmek hariç tabanda son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bu defa son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın tabanımda 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıyorum. Üçünü bir kestim. Bakın burada 4 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar şu son 5 ilmek hariç tabanımda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıyorum. Üçünü kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yanlarda 4'er ilmek kaldı. Yine aynı işlemi yapacağım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Bakın burada şimdi 3 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda yine 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Tekrar geri döndüm. Bakın yanlarda 3'er ilmek kaldı. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tabanda 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kesiyorum. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Tabanımda 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Bu kenarda bir ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Yine tabanda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Yanlarda birer ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tabanımdaki kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile kenarda kalan son ilmeği de alıp üçünü kestim. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek ördüm. Bakın hemen burada yine 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile kenarda kalan bir ilmeği de alıp üçünü bir kesiyorum. Burada 3 ilmek kaldı hanımlar. Şimdi bu 3 ilmeğin üçünü bir toplayacağım. Şöyle tığ ile. Bir de zincirimi attım buraya. Burada hanımlar bakın tabanımızın kesimini şöylece bitirdik. Görüntümüz bu. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda. Şöyle katlıyoruz ikiye. Bakın şu arka bölümü ikiye katlıyoruz. Tığlama tekniğiyle patiğimizin topuk bölümünü birleştiriyoruz. Şimdi önce benden taraftaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girdim. Sonra karşı taraftaki kenar ilmek yerine bu şekilde sık iğne tekniği ile kenar ilmek yerlerine girerek patiğimizin arkasını birleştiriyorum. Sık iğnemizi çok sıkarak yapmayalım hanımlar. Şu arka bölümde bakın şu esneklik payı kaybolmasın diye. Patiğimizin arka bölümünü böyle birleştiriyoruz. Şöyle. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, birleştirmemi bu uca gelene kadar yaptım geldim. 2 zincir çekip artık ipimizi de kesiyorum. Patiğimizi böylece tamamladım. Şu iplerimizin ucunu bakın arkada ilmek yerleri var, araları var. Buralara girerek şöyle
Ekstra zincir tekniğiyle düğümledim. İplerimi gizliyorum bu şekilde. Yani ayağı giydikten sonra ipler dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz. Tekrar şöyle hepsini gizliyorum. Evet. Patiğimizi hemen çevireceğim. Bakın hanımlar. Patiğimizin arkasını şu şekilde birleştirmiş olduk. Görüntü itibariyle şeklimiz bu. Bakın gayet haroşa örgü olduğu için esnek. Ayağı saran yumuşacık bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok kolay, güzel, örmesi zevkli, hoş bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu. Bakın bilek bölümü, lastik örgü nasıl esnek, rahat giriyor ayağa. Önden duruşu bu şekilde. Kenarları, tabanımız, topuğumuz. Modelimiz bu kadar. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.